Herkese merhabalar. Ben Tuğba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda çok popüler olan gelin pastası tarifi vereceğim. Mutlaka deneyin ve lezzetine bakın. Özellikle yaz tatlısı. Ve tarifime geçiyorum. Tarifim için ilk olarak çırpma kabımın içerisine 4 tane yumurtayı alıyorum. 4 yumurtanın üzerine 1 su bardağı toz şeker ekledim. Yani 180 gram. Ve blenderımla iyice köpük köpük olana kadar çırpacağım. Bu aşamada en az 2-3 dakika çırpmanızı tavsiye ederim. Yumurtaları iyice çırptıktan sonra tepeleme 1 su bardağı un ekliyorum. Yani 130 gram. 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ekliyorum. Özellikle ununu eleyerek eklemeye özen gösterin. 1 tane de limon kabuğu rendesi ekliyorum. Bu aşamadan sonra el çırpıcısıyla hamuru güzel bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Ufak bir hatırlatma, lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hamurun kıvamını yakından gösterdim. Yağlı kağıt sermiş olduğum böyle dikdörtgen borcamınız varsa ya da dikdörtgen fırın kabınız varsa ona dökebilirsiniz. Hamurumu tamamen düzgün bir şekilde tepsiye yayıyorum. Yaydıktan sonra 170 derece fırında kontrollü bir şekilde 14-15 dakika pişireceğim. Kekimiz pişerken ben üzerinin kremasını hazırlıyorum. 1 litre sütü kabıma aldım. Üzerine 1 su bardağı yani 180 gram toz şekeri ekledim. 2 yemek kaşığı buğday nişastası, mısır nişastası da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Çok fazla tepeleme değil, lütfen videoda dikkat edin. Bu malzemeleri iyice karıştırdıktan sonra muhallebimi ocağa alıyorum. Kaynayana kadar karıştıracağım. Kremamın kıvamı koyulaşmaya başladı. Kremam kaynamaya başladı. Kaynamaya başladıktan 1 dakika sonra ocağın üzerinden aldım. Kıvamını sizlere daha yakından gösteriyorum. Üzerine 1 paket toz krem şanti ya da 1 paket sıvı krema koyabilirsiniz. 1 paket de vanilya ekliyorum. Ve tel çırpıcıyla iyice çırpıyorum. Kremamın kıvamını sizlere daha yakından gösteriyorum. Ve krema hazır. Şimdi kekimi ıslatacağım sütümü hazırlıyorum. Yarım litre soğuk sütün üzerine 2 yemek kaşığı toz şekeri ekledim ve iyice karıştırdım. Şimdi fırından çıkartıp soğumuş olan kekimi videoda gördüğünüz gibi ters çeviriyorum. Yumuşacık pamuk gibi bir kek ve hazırlamış olduğum soğuk sütlü şekerli karışımı ekliyorum. Benimki köy sütü olduğu için kaymaklar var üzerinde. Hazırlamış olduğum kremayı kekimin üzerine güzel bir şekilde yayacağım. Ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Lütfen videomu buraya kadar izleyenler bana destek olmak için yorum bölümüne ufak da olsa bir emoji bırakırsa, beğeni bırakırsa ve paylaşım yaparsa çok sevinirim. Ayrıca desteklerinizi bekliyorum. Üzerini Hindistan cevizi tozuyla süsledim. Buzdolabında bir 2 saat dinlenmeye bırakıyorum. 2 saatin ardından gelin pastamızı dilimlemeye başlıyorum. Her keseceğiniz dilimde bıçağınızı bir peçete yardımıyla temizlerseniz dilimleriniz daha güzel olur.
Ve servis aşamasına geçiyorum. Birazdan tadına da bakacağım ve iç dokusunu da sizlere göstereceğim. Servis tabağımı aldım. İnanın tadı damağınızda kalacak. Özellikle yaz için gayet güzel, ağzınızda dondurma gibi eriyip gidecek harika bir tatlı. Mutlaka deneyin ve yorumlarınızı bana atın. Tadına doyamayacağınız bir yaz tatlısı tarifi. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.